Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüsün ne zaman hayatımızdan çıkacağıyla ilgili olarak bir son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bildiğiniz üzere BioNTech'le beraber Pfizer, Amerikan ilaç şirketi Pfizer bu aşıyı dünyaya yaydılar. Aşıyı dünyaya sattılar. İşte Pfizer'ın başındaki isim, Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'dan bir son dakika açıklaması geldi ve yapılan bu açıklama herkes için çok önemli. Evet, Pfizer'ın CEO'su koronavirüsün ne zaman hayatımızdan çıkacağını ilk kez açıkladı ve bunun yanı sıra aşılarla ilgili de bundan sonra nelerin olacağını tek tek ifade etti. Şimdi bu açıklamaya geçmeden önce insanoğlunun gelmiş olduğu durumu kısaca sizlerle paylaşmaya çalışalım. Bakın değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs maalesef hepimizi esir almış vaziyette. Sadece insanları, bireyleri değil, ülkeleri dahi esir almış vaziyette. Ülkelerin ekonomi çarkları durdu, yavaşlama noktasına geldi. Şu anda ekonomi çarklarının 2019 öncesine dönmesi için en az 2,5 yıl var arkadaşlar. Ekonomileri güçlü olan ülkeler daha kısa sürede normalleşirken ekonomileri zaten koronavirüs öncesinde sıkıntıda olanlar bu süreyi 5 yılda belki tamamlayacaklar. İşsiz insanların sayısı hızlı bir şekilde arttı. İnsanların psikolojileri bozulmaya devam ediyor. İnsanlar gelecek kaygıları yaşıyor. Özellikle koronavirüs sonrası insanların hayatı ekonomik olarak en az %20 oranında zamlanmış vaziyette. Çarşıda, pazarda ya da ekonominin olduğu her noktada, ticaretin olduğu her noktada fiyatların en az %20 oranında arttığını çok rahat bir şekilde hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Geçen yıl 50 euroya ya da 100 euroya yapmış olduğumuz bir alışverişi şimdilerde en az 2 katına yapmak zorundayız. İnsanların paralarının satın alma gücü düştü ve hal böyle olunca da insanlar büyük bir geçim sıkıntısı içerisine geldiler. Hal böyle olunca da insanların geçim derdi daha da arttı. İnsanlar tabii böylesine zor ve kötü bir dönemde, insanların eski alışkanlıklarını yitirmeye başladığı bir dönemde sordukları tek bir soru var. O da biz ne zaman normalleşeceğiz? Bu aşılarla ilgili olarak gerçekler nedir? Neden hiç kimse net bir şekilde konuşmuyor? İşte cevap verilmesi gereken sorular bunlar. Vatandaşa koronavirüsten ne zaman kurtulacağı sorusunun bir, siyasetçiler, iki, bu aşıyı bulanlar tarafından verilmesi gerekiyor artık. Yoksa insanlar belirsiz bir şekilde, moralsiz bir şekilde hayatlarını sürdürmek istemiyor. Gelecek planları insanlar yapamıyor. Tatil planları yapamıyor. Eğitim planlarını uzun vadede yapamıyorlar. Ekonomik planlar yapamıyorlar. Hal böyle olunca saygıdeğer izleyicilerim, mutsuz insanların sayısı, psikolojisi bozulan insanların sayısı daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Her gün yeni bir açıklama, her gün yeni bir gelişme. Artık insanlar son noktaya gelmiş vaziyette, yeter artık diyor haklı olarak. İşte tam bu noktada değerli izleyicilerimiz, aşı üreticilerinin söyledikleri her şeyi daha fazla önemsiyoruz. Bu varyantlara karşı, mutantlara karşı bu aşılar ne kadar etkili, ne kadar daha aşı olacağız? Bu aşılar piyasaya çıkmadan önce hemen hemen her gün bu aşı üreticileri çıkıp şu kadar etkili, %95 etkili, şu kadar koruyor gibi açıklamalar yaparken bu aşılar piyasaya çıktıktan sonra hiçbirini ortada görmedik. Niye? Çünkü sözleşmeleri yaptılar, paraları ceplere indirdiler, tamam dediler, işlem tamam. Şimdi Pfizer'ın CEO'su Amerika Birleşik Devletleri'nde Albert Bourla yapmış olduğu açıklamada aynen şunları ifade etti. Bakın çok önemli. CEO aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıl içinde
normale döneceğini düşündüğünü söyledi. Bir yıl içerisinde. Peki aşılar? Koronavirüs aşılarının ise hayatımızdan çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bakın tekrar ediyorum. Koronavirüs aşılarının hayatımızdan çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi. CEO'ya göre insanlar pandemi sona erdikten sonra da güçlendirici aşıları olmaya devam edecek. CEO, insanların o yıl grip virüsünün en olası varyantına karşı korunmak için her yıl grip aşısı olmalarına benzer şekilde insanların her yıl koronavirüs güçlendirici aşıları almaya devam etmeleri gerekeceğini söyledi. Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 232 milyon iken hayatını kaybeden insanların sayısı 5 milyona yaklaştı. Şimdi Pfizer'ın CEO'su nitekim bir ticaret insanı. Daha fazla aşı satmaya çalışır, daha çok para kazanmaya çalışır. Şimdi söylediğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıl sonra bu iş bitecek diyor. Bundan şunu anlıyoruz. Bir yıl daha hayatımızda var. İkinci olarak da söylediği koronavirüs aşıları hayatımızdan çıkmayacak, güçlendirici aşılar olacağız diyor. Yani ben hep ne diyordum? Beni takip edenler bilir. Ölene kadar bu aşılar bizimle beraber olacak. Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Ne dedi? 6 ay sonra vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor ve vücudumuz mutlaka yeni bir aşıya ihtiyaç duyuyor dedi. İşte CEO'nun ve Profesör Doktor Uğur Şahin'in yapmış olduğu açıklamanın örtüştüğü yer. Yani ölene kadar her 6 ayda bir insanlar aşı olacaklar. Şimdi çocuklar oluyor biliyorsunuz. Çocuklarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde de karar çıktı. 2022'nin ilk ayından itibaren Almanya'da da çocuklar aşılanacak. Bununla ilgili karar çıktı. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz ister istemez bunu yeni doğan bebeklerin aşı listesine koyacaklar. Bildiğiniz üzere bebekler doğduğunda işte tetanoz aşısı, kızamık aşısı, bilmem ne, çiçek aşısı, şu aşısı, bu aşısı diye pek çok aşıyı yapıyorlar bebeklere. İşte yeni doğan bir günlük bebeklere dahi bu aşının yapılacağını net bir şekilde anlıyorum. Yani 7'den 70'e değil 0'dan 100'e kadar bütün insanlar aşı olmak zorunda. Zaman yok. Ne zaman bir insan doğup öleceği güne kadar bu aşıları olacak. Ta ki koronavirüs tamamen artık insanların hayatından çıkana kadar. Ama ben açıklamalardan şunu anlıyorum. Koronavirüs hayatımızdan çıktı dense dahi bu aşıları biz ölene kadar yaptıracağız. CEO'nun açıklaması bana bunu anlatıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Açıklama ortada. Bir ticaret adamı olarak bu CEO, Pfizer'ın CEO'su daha çok aşı satmak için söylüyor olabilir. İki, gerçekten böyle bir durum olduğu için söylüyor olabilir. Her halükarda ilaç firmaları bu aşıları satacağım dedikten sonra kafalarına koyup satarlar arkadaşlar. Satarlar. Hiç şansınız yok. Hepimizin şansı yok. Ben hep anlatıyorum. Yetmedi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doz. Vur. Vurdur. Hadi devam. Ne zamana kadar? İşte Pfizer'ın CEO'sunda açıkladığı gibi ölene kadar. Ben bunu daha koronavirüs ilk çıktığı dönemde defalarca anlattım. Defalarca söyledim. 0'dan 100'e kadar herkes bu aşıları olmak zorunda. Şimdi birileri diyebilir ben olmuyorum kardeşim şöyle. Sen olmuyorum de. İstediğin kadar de. Evden çıkamıyorsun. Senin hayatını kısıtlıyor. Senin bir noktadan bir noktaya gitmeni engelliyor. Hizmet almanı engelliyor. Öyle bir gün geliyor ki mecbur oluyorsun kardeşim. Ben size ister olun ister olmayın. Ben buna bir şey diyemem. Bu herkesin kendi sağlığıyla ilgili bir karar. İsteyen olur, isteyen olmaz. Böyle. Saygıdeğer izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi bu videonun altına yazın.
Bunun yanı sıra eğer videomuzu beğendiyseniz de mutlaka beğenmenizi, bir like atmanızı rica ediyorum sizlerden. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Değerli izleyicilerim, sizin bu videolarımızı beğenmeniz ve like atmanız, abone olmanız bizim için çok çok önemli. Daha fazla insana sesimizi duyurmak için sizin bu beğenilerinizi çok çok önemsiyorum. Bunun yanı sıra konuyla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Tek tek bütün yorumları okuyorum. Varsa sorularınız, onları da cevaplamaya çalışacağım. Değerli izleyicilerim, saygı sevgi içerisinde, hakaret küfür olmadan istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Emekli TV'nin tüm yorum alanları açık. Hiç kimseyi engellemiyoruz. Özgür, hür bir şekilde yorum yapabilirsiniz. Bu Pfizer'ın CEO'sunun yapmış olduğu açıklamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın.